Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde fotonlar ve kutuplanma hakkında konuşacağız. Genellikle kuantum olgularının farkında olmadığımız söylenir. Çünkü bunlar çok küçük ölçeklerde meydana gelir ve günlük hayat ölçeklerinde görünmez. Bu ifadenin doğruluğu kısmen kabul edilebilir, fakat bazı deneyler bu olguları günlük yaşantımızla ilişkilendirmemize olanak tanır. Özellikle kutuplanmış ışık ile gerçekleştirilen deneyler bu bağlamda dikkate değerdir. Bu tür deneyler makroskopik ölçekte de kuantum davranışları gözlemlememize imkan tanır. Bu deneyin temelinde kutuplanmış ışık kullanımı yatar. Deneyi gerçekleştirmek için 3 çizgisel kutuplayıcı filme ihtiyaç duyarız. İlk 2 kutuplayıcı filmi birbirlerinin önüne koyarak işe başlayalım. Bir filmi sabit tutup diğerini 90 derece döndürdüğümüzde filtre çifti bir yöne hizalandığında ışığın onların arasından geçtiğini, ancak filtrelerden biri 90 derece döndürüldüğünde ışığın tamamen bloklandığını gözlemleriz. Bu gözlem sıradan bir deney gibi görülebilir. Ancak üçüncü bir filtreyi 45 derece döndürüp diğer iki filtrenin arasına yerleştirdiğimizde ilginç bir durum ortaya çıkar. Işık bu üç filtrenin kesiştiği bölgeden geçer. İlk iki filtrenin kesişiminden hiç ışık geçmezken üçüncü kesişimden ışığın geçmesi oldukça şaşırtıcıdır. Polarizasyon ölçümlerinde fotonların hareket yönüne dik iki yönde kutuplaşmış olduğunu buluruz. Kutuplayıcı kare fotonların bu iki yönden birbirine kutuplanmış olarak geçişine izin verirken diğer yönde kutuplanmış fotonları soğurur. Bu durum Stern-Gerlach deneyine benzetilebilir. Bir kutuplayıcı kareden geçen ışığı ölçmek bir kuantum ölçümü olarak düşünülmelidir. Spinde olduğu gibi burada da iki olası sonuç vardır. Fotonun kutuplanma yönü karenin yönü ile hizalıysa foton geçer. Aksi takdirde foton soğurulur. Düşey kutuplu fotonların geçişine izin vermesi ve yatay kutuplu olanları soğurması için kutuplayıcı karemizin düşey yönelimli olduğunu varsayarsak birkaç deney düşünelim. Aynı yönlü iki kutuplayıcı kare kullandığımızda her iki kare de yatay kutuplu fotonları soğurur ve ışığın geçişine izin vermez. Bu iki kareyi üst üste kaydırdığımızda da çok az değişim olur. Bu deneylerin kuantum dünyasının gizemli ve karmaşık doğasını anlamamıza yardımcı olduğu açıktır. Polarizasyon ve spin ölçümleri kuantum mekaniğinin temel ilkelerini kavramak için kullanılabilecek güçlü araçlardır. Bu tür deneyler sadece mikroskopik dünyayı değil, aynı zamanda makroskopik gözlemlerle de kuantum mekaniksel prensipleri açıklayabilmemizi sağlar. Sonuç olarak kutuplanmış ışık ve polarizasyon deneyleri kuantum mekaniğinin anlaşılması açısından önemli deneysel araçlar sunar. Bu tür deneyler günlük yaşam ölçeğinde görünmeyen kuantum olgularını somutlaştırarak daha geniş bir anlayış geliştirmemize katkı sağlar. Bu deneylerin en dikkat çekici yönlerinden biri klasik fiziksel beklentilere meydan okumasıdır. Üçüncü filtrenin eklenmesiyle ışığın geçmesi, kuantum süperpozisyon ve ölçüm problemlerine dair derin içgörüler sunmaktadır. Ancak bu deneylerin yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır. Klasik ve kuantum açıklamalarının ayrımı, deneylerin sonuçlarının doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Işığın kutuplayıcı karelerin çakışan bölgelerinden geçme miktarı, kareler çakışık değilken geçen ışık miktarına neredeyse eşittir. Şimdi bu durumu daha yakından inceleyelim. Kutuplayıcı karelerden birini 90 derece döndürdüğümüzde standart bir ışıklı ortamda, yani parlak bir yüzeyden yansıyan veya doğrudan bilgisayar ekranından gelen bir ışığa bakmadığımızda yatay kutuplu fotonların oranının düşey kutuplu fotonların oranına eşit olduğunu gözlemleriz. Bu durumda iki karede eşit miktarda ışık geçirir ve gri renkte görünür. Deneyi tekrarladığımızda ve kareleri çakıştırdığımızda bu sefer kesişim bölgesinden hiç ışık geçmediğini gözlemleriz. Üçüncü bir kutuplayıcı kare alıp onu 45 derece döndürdüğümüzde normal ışık koşullarında bu kareyi döndürmenin bir etkisi olmadığını görürüz. Gri tonunda kalır. Ancak bu kareyi düşey ve yatay kutuplu diğer iki karenin arasından kaydırdığımızda sezgilere aykırı bir durumla karşılaşırız. Üç karenin kesişim bölgesinden biraz ışık geçer.
Bu kutuplayıcı kareler kimi zaman filtre olarak adlandırılsa da geleneksel filtrelerin çalışma prensiplerinden farklı bir şekilde çalıştıkları açıktır. İki filtreden geçen ışıktan daha fazla ışık geçmesine izin verirler. Kutuplayıcı karelerin 90 derece döndürülmesi fotonların geçişine izin verip vermeyeceğini belirler. Eğer foton filtreden geçerse bu foton üzerine daha fazla ölçüm yapabiliriz. Ancak foton soğulursa ölçümler sonlanır. Bir başka deneyde 45 derece döndürülmüş filtre şimdi 45 ve 135 derece yönlerinde kutuplanmayı ölçer. İlk filtreden geçen fotonların düşey kutuplu olduğunu biliyoruz. İkinci filtreden geçtiklerinde fotonların yarısı 45 derece, yarısı 135 derece yönünde kutuplanmış olur. 45 derece kutuplu olanlar filtreden geçerken diğerleri soğur. Üçüncü filtre tekrar düşey ve yatay yönde kutuplanmayı ölçer. Girişteki 45 derece kutuplu foton topluluğu 3. filtreye geldiğinde yarısı düşey, yarısı yatay kutuplu olacaktır. Filtre düşey kutuplu fotonları soğurur ve yatay kutuplu olanların geçişine izin verir. Bu konunun kuantum bilgisayarlar ile olan ilişkisine değinecek olursak, klasik bilgisayarlar deterministiktir. Rastgelelik testlerinden geçen diziler üretebilirler. Fakat bunlar gerçekten rastgele değildir. Sözde rastgeledir. Bu diziler deterministik fonksiyonlar tarafından hesaplanır ve fonksiyonu ve başlangıç girdisini biliyorsanız aynı diziyi tekrar üretebilirsiniz. Gerçekten rastgele diziler üretebilen klasik bilgisayar algoritmaları yoktur. Bu nedenle kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan avantajlı olduğunu da görebiliriz. Diğer kuantum bilgisayar yöntemlerini betimlemeden önce spini çeşitli yönlerde ölçtüğümüzde ne olduğunu anlatan kesin bir matematiksel model geliştirmemiz gerekir. Bu modeli geliştirmek için doğrusal cebir ve vektörlerle ilişkilendirilmiş cebri incelememiz gerekecektir. Bu matematiksel araçlar kuantum mekaniğinin temel prensiplerini anlamamıza ve bu prensipleri kuantum hesaplama bağlamında uygulamamıza yardımcı olacaktır. Sonuç olarak kutuplayıcı kareler ile yapılan deneyler kuantum mekaniğinin anlaşılması açısından önemli deneylerdir. Ve bu deneyler kuantum süperpozisyon ve ölçüm problemlerine dair derin içgörüler sunmaktadır. Klasik ve kuantum bilgisayarlar arasındaki farklar kuantum mekaniğinin temel ilkelerini anlamamızı sağlar. Bu ilkeleri anlamak ve uygulamak kuantum hesaplamanın potansiyelini gerçekleştirmemize de yardımcı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.